Onur Biçim Diyarbakır. Antalya'dan katılıyorum. 24 yaşındayım, aşçıyım. Meslek açısından eğitilmeye ve eğitmeye açık bir bireyim. İddialı bir yarışmacıyım. Kendime çok güveniyorum. Ya 4 sezon onlara bir şans verdim. Bu sene benim senem. Dört sezondur yoktum. Bu sezon zoru başarmaya geldim. Merhaba, Selam hoş geldiniz. şeflerim. Hoş geldin. Adım Onur, soyadım Biçim. Diyarbakırlıyım, Antalya'dan geliyorum. Uzun zamandır kendimi bileli aşçıyım, mutfakta çalışıyorum. Alaylı olarak yetiştim, herhangi bir eğitim almadım. 14 yaşından beri amatör veya profesyonel olarak tam bir şekilde süre aralıksızın mutfaktayım. Kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. 10 yıldır mutfaktasın. 10 yıldır mutfaktayım. Maşallah. Ne yapacaksın? Yapacağımdan bahsedeyim isterseniz. Bugün size kuzu sırtı yapacağım. Kuzu karski. Güzel. Eti bulmak için çok zorlandım. Sonunda buldum. Eti bulmak için gece saatlerinde et balık kurumlarına gittim. Orada güzel kuzu bulmaya çalıştım. Sen şöyle yapalım, sen başla, arada konuşalım bunları. Tabii ki de şefim. Hemen 5 baş- dakika Evet, süren bulmuşsun var. işte. Evet, 1, hem- 2, 3 başla. Hadi Okey süren şefim, başladı. Hemen. Kuzu sırtının yanında ne var diyor Damla Şef. Evet, yanında ıspanak sotem var. Buharda haşladım ıspanağımı ve buharda haşlanmış mantarım var. Güzel bir karamelize soğanla birlikte bütünleştireceğim. Ondan sonra güzel bir sote olarak size sunacağım şefim. Tadım kaşığı. Antalya'da mı çalışıyorsun? Evet şefim, Antalya'da Otelde mi? Otellerdeydim, restoranta geçtim. Taze kekim var. Bu yemekte katılmanı kim söyledi? Bu yemekle katılmamı tamamen kendim buldum. Kendim doğaçladım. Hatta uçakta düşündüm gerçekçisi. Ve başardığıma inanıyorum. Ya biz reçeteyle çalışıyoruz ya, sen de öyle değil misin? Şefim, ne bulursam onu yapacağım. Sen hiç yemeğe reçete yazmaz mısın? Yazarım tabii şefim. Birleşen ürünlerde damak zevkime güveniyorum. Ve ürün birleştirmelerinde damak zevkime güvendiğim için sıkıntı yaşamıyorum. Hadi biraz daha hızlı, göreyim Evet seni. şef. Çok istiyor musun buraya katılmak? Şefim, burayı çok istiyorum. Hayatımın bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum buranın. Çünkü hep zorlu mutfaklarda çalıştım. Baskı altında çalıştım, ezildim. Onur, 1 dakikan var. Tabii ki de şefim. Hatta çok ezildim. Ezilmeden de humus olunmuyor ama işte. Evet şefim. Humusumu safranlı yapacaktım, safran bulamadım. Son 30 saniye Onur. Evet şef. Hadi Hemen. bitir tabağını. On, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1. 1. Bravo.
Sosum acı bir sos. Sarımsaklı aroma verip acı bir sos elde ettim. Acısı sonradan damağa gelir. Dereotu eşliğinde. İyi mi sarımsaklar? Hem sarımsağı çok severiz. Belli. Teşekkürler. Afiyet olsun. Şefim hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hadi bir görelim. Şefim sosum biraz acı. Bilginiz olsun. İstediği gibi mi oldu mu? Evet istediğim gibi oldu. Acım da sonradan damağa geliyor. Geliyor. Geldi. Vallahi. Ellerine sağlık. Çok teşekkür Sağ olun ederim. şefim, afiyet olsun. Etin iyi pişmiş. Hem humusta hem de diğer acılı sosta kullandığın sarımsak oranı yemeğin çok önüne geçmiş. Çok fazla sarımsak var. Et pişmesi iyi. Tabaklamada bir şeyler deniyorsun. Belli ki çok heveslisin. Zehir gibi çalışıyorsun. Sağ olun şefim. Ama yemeğin dengesi benim biraz ağzımın tadını kaçırdı. O yüzden ben hayır diyorum. Sağ olun şefim. Mükemmel bir heykel yapmak için biliyorsun ki ham maddenden başlaması gerekir. Evet şefim. Ve bence sen çok güzel bir ham maddesin. Sağ olun Var şefim. yani. Bence seni yollandırmak için doğru yerde göstermesi gerekir. Doğru bir eğitime gerekir ama senin gerçekten çok güzel bir işi görüyorum. Ben sana bir şans daha vermek istiyorum. Ben evet diyorum. Sağ olun şefim. Gözünüzü kara çıkarmayacağım. Gerçekten hiyerarşi bir mutfakta yetiştim. Çok baskı altında kaldım. Ama hiçbirine riayet etmeden sadece işime odaklandım. Benim için hatalarımı çok yüzüme vuran insanları daha çok severim. Şefim biz yoksul bir mahallede büyüktük açıkçası söylemesi. Yoksul bir mahallede bizim durumumuz çok şükür iyiydi. Ama arkadaşlarımızın durumu kötüydü yani. Ailesine o yaşta destek olmak istiyorduk. Biz sabah 10-15 kişi birleşip gider tatlı sabah satardık 12-13 yaşlarında. 14 yaşında da işte mahallede toplanıyoruz. Bir abimiz vardı. Oğlum gidin çalışın şeyini kullandı. Biz de ne dedik? Gittik otogara bir abiden rica ettik. Bizi Antalya'ya götürür müsünüz? Paramız falan da yoktu. Antalya'ya geldik. Ailemiz o zaman kayıp ilanı vermişti. 7 kişi otogarda yakaladılar. Benle bir arkadaşım kaldık. Kaçmayı başardım yani. Ondan sonra bir fast food'da ızgara çırağı olarak yetiştim. Ondan sonra mutfağa girişim o şekilde. Zorunlu bir giriş. Ekmek parasını kazanmak için, kendimi karnımı doyurmam için girdim. Ve çok mutluyum. Hani sen biraz böyle işlenecek kumaş gibi duruyorsun benim karşımda. Sağ olun şefim. Öyle bir hava seziyorum yani mutfaktaki hareketliliğin, bu işi istiyorum, durumum falan iyi. Yani tabağı konuşursak tabakta hani %50'ye 50 gibi bir durumum var yani. Etin iyi pişmiş, lezzetten iyi, baharat kullanımın iyi. Bir demir gibi işlemek gerekiyor seni. Gel buraya. Ben seni bir tur daha göreceğiz. Sağ olun Tamam mı? şefim. Bomba gibi 2 evetimi aldım ve buradayım. İkinci turda daha çok iyi olacağım, daha çok çalışacağım, daha çok başaracağım. Arkadaşlarım, rakiplerim benden korksun. Gerçekten bomba gibi geliyor. Tamam. Hadi olun. bakalım. Muhteşem tabaklar bekliyoruz. Çok teşekkür ederim şefim. Tebrikler. Teşekkür ederim. Antalya mı? Antalya şefim. Koş. Uçakla. Hadi. Metehan, 88 İstanbul doğumluyum. Ortalama 20 yıldır bu sektörün içerisindeyim, aile mesleği. Ya benim hayatımın
dönüm noktası mutfak oldu küçük yaşlardan. Ben etkilendim, babamdan etkilendim. Babam bir vakıf mutfağında aşçıbaşıydı. Beni ziyadesiyle etkiledi. Değişik tariflerimle kupayı almaya geliyorum. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk şefim. Bir tanıyabilir miyiz seni lütfen? Metehan, 88 İstanbul doğumluyum şefim. Ortalama 20 yıldır bu sektörün içerisindeyim. 20 yılın yani tamamı profesyonel mutfakta değil, babamın yanında başladım. Şu an Bodrum'da bir yerin şefliğini yapıyordum. Bıraktım, ayrıldım oradan yarışmadan mütevellit. MasterChef için işimi bırak. Geçemezsen ne olacak? Geçemezsem önümüzdeki maçlara bakacağız. Seneye bir daha geleceğiz şefim. Peki ne yemek yapacaksın bize? Şefim şimdi bugün size zehirli aslan balığı pişireceğim. Oo. Çok tehlikeli bir balık. Güzelce anlatman önemli çünkü Evet. tahmin ettiğim şeyleri anlatırsan insanlara çok güzel bir mesaj verebiliriz. Ben de Evet. restoranımda kullanıyorum çünkü. Bunu Kızıldeniz'den getiriyorlar. Balon balığına alternatif olarak ama bu senede 2 milyon yumurta yapıyor bu balık. Ve küçük balık sürülerine dalıyor. Küçük deniz kabuklu, yavru deniz kabuklarına dalıyor. Bu sebepten ötürü bu balığın gerçekten lezzetli bir eti var. Bunu ekonomik anlamda millete kazandırılıp ekolojik sistemi düzenlemek istiyoruz. Benim arkadaşlarım 5 yıldır bu balıkla mücadele içerisindeler. Şu anda Akdeniz'de ve Ege'de ciddi bir sıkıntı teşkil ediyor Evet, aslında. şefim. Çünkü küçük balıkları, balık yavrularını öldürüyor. Şimdi Çok çabuk yayıldığı için. Yani, o yüzden de teşvik edilmesi gerekiyor kullanılmasının restoranlarda. bu balığı bakanlık da bize önerdi. Evet. İyi yapılması gereken bir balık ve ekolojik dengeyi bozuyor ama usulüyle yapılmadığında da sıkıntı oluyor bildiğim kadarıyla. Benim bildiğim, yanlış biliyorsam ben de yeni Estağfurullah. başlayacağım. Bilmediğim bir şey olabilir. Yok, bilgi bilgiden üstündür. Yüzgeçlerinde iğneler var. Aynen Ben size balığı parçalanmamış bir şekilde, ayıtlanmamış bir şekilde de getirdim. Karnın altında da 2 tane iğnesi var. Bu balıklar normalde buna benzer bir zehire maruz kalındığı zaman 45 ile 55 derece arasında bu balıkta sadece var. Çıkarsana balığı bir. Çıkartayım şefim. Balığımız bu. Çok da lezzetli bir balık. ha. Bu balığı steaming yaptım şefim arkada. İlk defa yapıyorum size. Karnın altında ve yüzgeçlerinde şefim. Ama temizleyerek de yolluyorlar. Evet, Tecrübesi olmayan şeflerin kullanabileceği bir şekilde yolluyorlar restoranlara yani. O zaman şunu diyoruz. Bu balığı temizlenmiş alın. Evet. Tecrübesi almayan insanlar pişirmeye kalkmasın. evet kesinlikle şefim. Bunu dememiz lazım. Ayıklarken sıkıntı çıkarıyor. Ama dediğiniz şey doğru. Bunu teşvik için bize de yazılar gönderdiler. Evet, evet. Bu balık denizlerimizin ekolojik dengesini bozuyor. Pişirin ama usulüyle. Peki ne yapacaksın aslan balığıyla? Aslan balığını steaming yaptım şefim. Tavada banyo yaptıracağım. Labada getirdim Sivas'tan, Erzurum'dan tereyağı getirdim. Sarımsakla, kekikle tatlandırıp tabağın altına verip üzerine aslan balığını bağlayacağım. Bir de sos yapacağım şefim, balık buletten. O zaman 5 dakika süren başladı. Buyurun. Teşekkür ederim. Olabildiğince hızlı yapmalısın. Tamam şefim. Yetiştiremeyeceğiz. Aslında ne kadar güzel bir balık değil mi? Evet şef, güzel. Görsel.
Kardeşlerden bu işi yapan var mı? Abim kebapçı. 1 dakika var. Kaç kardeşsiniz bu arada? 6 kardeş şefim. 3 erkek, 3 kız. Ha, bir kişi mi şu anda aşçılık yapıyor? Sizin dışınızda. Evet. ...30 saniye. On, 9, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Teşekkürler. Afiyet olsun şefim. Metehan heyecanı geçtim biraz. Çok heyecanlıyım şefim. Sosunda ne var? Sosunda balık bolet var şefim. Krema var. Tarhun var. Neden bu balığı kullandın? Lezzetli bir balık şefim. Bunu ekolojik sistemi etkilediği için, şimdi bunun lezzetli balık olduğunu da çoğu kişi bilmiyor. Bu sebepten ötürü bunu ekonomik anlamda değerlendirebilirsek, ekolojik sisteme de bir katkıda bulunacağımız kanısındayız. Evet. Bu sebepten ötürü ben burada, bilmiyorum ne kadar başarılı oldum, olamadım ama bu balığı pişirmek istedim şefim. Ben de kullanıyorum restoranda aslan balığını. Aslan balığı istilacı bir tür. Ve çok çabuk yayılıyor. Ve sen de dediğin gibi diğer balıkların yumurtalarını yiyorlar. Ve aslan balığı pek fazla avlanmadığı için de çok çabuk büyüyor. Ve Akdeniz'deki ekolojik dengeyi bozuyor. Evet şefim. O yüzden aslan balığının tüketilmesi teşvik edilmeli ki daha çok avlansın. Böylece de çok hızlı bir şekilde yayılması ve büyümesi ve diğer balıkların yumurtalarını ve larvalarını yemeleri engellensin. Evet şefim. Teşekkür ederim. Bir de bu balığın çok alınmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de zehirli balık diye bilinir. Evet şefim. Halkımız arasında zehirli balık diye bilinir. Bu balığı alan izleyicilerimiz kim alacaksa balıkçıya temizlettirdikten sonra mutlaka tüketmeleri lazım. Aksi takdirde sıkıntı yaşanıyor. Şimdi yemeğe gelince ya ben o suyu anlayamadım. Yani her şey güzel giderken bu tarafta bir sos var. O garnitürden bayağı bir su birikti bu tarafta. Onun su dengesini daha önce kıymalı mıydın ya da suyunu daha fazla sıkmalı mıydın? Şefim arkada bunu kaynar suda blanch ettim. Soğuk suyu aldım. Sıkamadım, vaktim yoktu.
sıkmadığın için de gereksiz bir su. Evet şefim. Suyun var tabakta. Evet. Altında labada ve ısırga düşünmen normal. Yani değişik bir balık tercih etmen, altında değişik otlar kullanman, yanındaki sosu aslında güzel. Ya bu aşama için bence fazlasıyla iyi. Ya mantık da iyi, değişik bir üründe kullanman iyi. Evet diyorum ben. Mehmet Şef'i yorumlar yaptı. Geçmek için yeterli. Ben evet ediyorum. Teşekkür ederim şefim. 2 evet zaten yetiyor. Ben de bu balığa dikkat çektiğin için sana teşekkür etmek istiyorum. Konuşulması gereken bir konu. Labada otu da yakışmış. 3 evetle bir sonraki tura geçeceğiz. Teşekkür ederim şefim. Sağ ol, teşekkürler. Gel. Biraz daha kendine güvenmen lazım ama ya. Şefim çok heyecanlıyım. Benim hedefim MasterChef'te o kupayı almak. Kesinlikle o kupayı alacağım. Tebrikler kardeşim. Şefim teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hadi Başarılar görüşürüz. dileriz. Başarılar. Sağ olun şefim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun şefim. Aferin ben sana. Nasıl geçti? Yetiştiremeyeceğim diye çok korktum ya. Adım Göktuğ, soyadım Karaoğlu. 24 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Aşçılık mesleğiyle uğraşıyorum. Daha çok deniz ürünlerini içeren mutfakları, Akdeniz mutfağı gibi. O tarz şeyleri daha çok beğeniyorum. Bugün polenta yapıyorum. 12 saatte hazırladığım et suyundan espanyol sosum var. Asma yaprağında marine ettiğim küşlemelerim var. Bir haftadır sıkı çalışıyorum, yoruldum ama şimdi emeklerimin karşılığını almaya geldim. Merhaba şeflerim, Hoş geldin. hoş bulduk. Adın, soyadın, nereden geliyorsun? Göktuğ Karaoğlu, İstanbul'dan katılıyorum. 24 yaşındayım, aşçıyım. Şefim bu arada Serhat'ın selamını getirdim doğramacının. Kimdi o ya? 20 şampiyonu şefim. Hiç tanıyor, hatırlamadım. Sen hatırladın mı? Yo. Şefim vallahi gönül koyar. Hangisiydi o? Biz geçen sene verdik şampiyonluğu ve öncesini unuttuk. Nerede gördün Serhat'ı? Şefim biz onunla liseyi beraber okuduk. Aynı semtte oturuyoruz. O şimdi tabii hamburgerci falan açtı biliyorsunuz. Kendi işini kurdu. Sana ne tavsiye verdi Serhat? Çok merak ediyorum. İşini yap dedi, odaklan dedi. Ama dedi, ya şu yönden dikkat et dedi şefim. Konuş ama konuşmaya dalma dedi. Sorulara cevapla ama dikkat et dedi. Onun haricinde de zaten kendin ol dedi. Ne yemek yapacaksın? Şefim bugün asma yaprağında marine ettiğim küşlemelerim var. Polenta yatağında üstüne asma yapraklarını da soğan sarımsakla soteleyip espanyol sos yaptım buraya gelmeden önce. Tam 5 dakika süren var. 5 dakika içinde yapman lazım. Aksi takdirde gidersin. Evet şefim, Başla. sağ ol. En önemli özelliği neydi sence Serhat? Şefim Serhat'ın en çok beğendiğim özelliği kendi olması, dürüst olması. Çok soğukkanlı. Çok soğukkanlı yani kendini her ortamda stabilize etmesi çok güzel bir bence yetenek. Hı. 30 saniye. Göktuğ yetiştiremeyeceksin bak. Oh. 10, 9, 9, 8, 7, 7, 6, 6, Çabuk. 5, 5, 4,
3, 3, 2, 2, 1. Evet Göktuğ. Evet şefim. Başından beri dedik ki stresini iyi yönetmen lazım. Teşekkürler. Sağ olun şefim. Sos nerede? Burada şef. Keşke onu da koyabilseydin yani. Sesin tadına bakabilirsin şefim. Dur bakayım. Al onu kenara, onun bir faydası yok ya. İyi ki koymamış zaten sosu. Biraz haksızlık yaşadı ama toparladı. Şeyi kaybetmedi, konsantrasyon yok, kaybetmedi. yok. Sadece- Bence bu çok güzel bir şey. Tabii ki de şefim. Ya biliyorsun zaten mutfakta kriz yönetimi Tabii ki de, tabii en ki de. önemli konu. Aynen, Çünkü aynen. her anda talihsizlikte yaşabiliyoruz. Tabii ki de şefim. O için de bunu açıkçası senin davranışı bayıldı. Teşekkür Bravo. ederim. Teşekkür Ellerine ederim. sağlık. Sağ olun şefim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Asma yaprağını hem sarmada kullanıp ondan sonra asma yaprağını temizleyip tekrar yemeğin içine kullanman bizim için çok önemli olan sıfır atık felsefesine çok Tabii. güzel bir dokunuş. Teşekkür ederim şefim. Ayrıca sadece yani sıfır atık olarak değil lezzet olarak da çok güzel gitmiş. Teşekkür O ederim. küşlemeye gerekli olan tuzluluğu katmış. Teşekkür ederim. Altındaki polenten başarılı. Teşekkür ederim. Ben sendeki potansiyeli bir fırsat daha verirsek görebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden bu seferlik evet diyorum. Teşekkür ederim. Ben hayır diyorum, seni Danilo Şef'e bırakıyorum. Sağ olun şefim. Sen bir fırsat istedi kendini kanıtlamak için. Evet şefim. Verdi. Aslında çok da iyi gittiğime inandım 5 dakika. Ama aksilik. Yani sizin dediğiniz gibi kriz yönetimi çok önemli bir şey. Bu ilk tecrübem oldu. Herkes için geçer. Tabii ki de. Herkes Burada olmayı aynı söylüyor. Bir sürü insan istiyor şefim biliyorum. Ve bunu da bu şekilde kaybetmek açıkçası çok kötü olur benim için ve istemem şefim. Ben yaptığı tabak değerlendirdim. Evet diyor. Bir Sağ şans olun daha şefim. vermek istiyorum. Çok sağ olun şefim. Gel bakalım. O uzun bakışmanın ardından Danilo Şef ben de evet diyorum dedi. İkinci tura bir şansım daha oldu. Bunu sana ödünç veriyoruz. Bu şansı da kesinlikle boşa çıkartmayacağıma söz verdim. Serhat biliyor musun niye şampiyon oldu? Çünkü sözleri hep arkında Evet. oldu. Doldurdu. Çok Çok önemli. teşekkür ederim. Dikkat et. Çok teşekkür ederim şefim. Çok teşekkür ederim.